Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar, altın ve gümüşü inceleyeceğiz. Dolar, altın ve gümüş tarafında önemli olan kritik seviyeler, altın tarafında düşüş bitti mi, altın ve gümüş yatırımcısının artık rahatlaması gerekli olan bir dönem içerisine girdi mi, sizlerle birlikte bunu teknik analiz ve grafik yöntemini kullanaraktan burada anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Dolar tarafına baktığımız zaman dolar endeksinin de oldukça güçlü olduğu bir dönem içerisinde dolar kurunda da yukarı yönlü hareketler maalesef ki bizlerin hala da beklentisi dahilinde olan önemli seviyeler üzerinde. Tabii bizlerin de tasrif etmediği, bunu her zaman söylediğimiz gibi, dolar kurunda özellikle o seviye var ki o seviyenin yukarı yönlü aşılmaması dolar açısından da iyi olacaktır. Ekonomimiz açısından da iyi olacaktır diye düşünmekteyiz. Dolarda belli bir kriter içerisinde, belli seviyeler aralığında doların da sabit tutulması ekonomi açısından hem de ihracat ve ithalatçı açısından da yönünü görebileceği, önünü daha rahat tespit edebileceği bir dönemin başlangıcı olarak tanımlanabilir. Tabii açıklanan son enflasyon verisi, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi %80'lerin üzerine gitmiş bir Türkiye ekonomisi maalesef ki bizleri hala da enflasyonist baskının devam edeceği yönünde düşündürmekte. Bu düşünceler babında son videolarımda da belirttiğim gibi hala da bizler için dolar kurunda arkadaşlar 17 lira 90 kuruş seviyesi önemli bir seviye. Bu seviye altında kapanışlar olmadıkça dolar kurunda ilk test edilecek alan, şuradaki bakın grafik içerisinde belirttiğim alan olacak. Buradaki önemli direnç noktası dolar kurunda ilk etapta 18 lira bakın 30 kuruş seviyelerinden geçiyor bugün itibariyle. Tabii bugün geçtikçe daha da yukarılara doğru bu üçgenin uç kısımlarına doğru gidebilir. Bu da bizlere bu hafta içerisinde özellikle dolar kurunda dikkatli olunmazsa bir 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü atakların dolar kurunda gelebileceğini grafik olarak göstermekte. Dolar arkadaşlar işte bu 18 lira 40 kuruş seviyesi üzerini aşar ise bunun üzerinde maalesef ki dolar kuru grafik olarak da baktığımız zaman bir boş, yani destek ve dirençlerin olmadığı bir alan halini alacak. O yüzden de 18.40 üzerinde dolar kurunda artık yukarı yönlü tehlikeli sayılabilecek yükselişler görme ihtimalimiz de fazla. Burada gene bir üst tarafta bakın bir direnç bölgesi dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için 18.40'ın aşılması durumunda gene bir direnç gösterecek alan 18 lira 80 kuruş seviyesinden geçen bir alan. O da burada yükselen trend çizgimizin üst seviyesinden geçen alan. Burada 18.80 bizler için önemli. Bunun altında 18 lira 40 kuruş direnci ve 17 lira 90 kuruş. Burası bizler için zaten stop bölgemiz. Yani bu stop bölgesi altında dolar kurunda bizler kapanış görürsek TL'ye geçmekte fayda olacağı düşüncesindeyim. Fakat geçilmedikçe hala yukarı yönlü dolarda yükseliş seviyeleri maalesef ki devam edecek gibi gözükmekte. Burada anlattıklarımız bazı arkadaşlarımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Bizim burada anlattıklarımız sevgili dostlarım, arkadaşlarım, hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece grafik üzerinde olabilecek atraksiyonları burada sizlerle birlikte teknik analiz yöntemini kullanaraktan yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sizler de bu yapılan teknik analizleri kendi analizlerinizle birlikte birleştirdiğiniz zaman daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ve her zaman diyoruz ki son kararı her zaman kendiniz almalısınız yatırım konusunda. Yoksa büyük zararlar yapabilirsiniz. Bunları da göz önünde tutmak lazım. Altın ve dolar. Evet, altın ve dolar. Dolardaki yukarı yönlü hareketin beklentisiyle birlikte arkadaşlar gram altın tarafında bizler özellikle sizlerle birlikte grafikte bir seviye vardı. Bu seviyeyi takip ediyorduk. Dolarda yukarı yönlü beklentimiz devam ettiği sürece ons altında hemen devam edelim. Çünkü bu ons altınla birlikte dolar olarak hareketlerin gram altın tarafında neler getirebileceğini şimdi sizlerle birlikte bulacağız. Altın tarafındaki yatırımcıların rahat olması gerektiğini söyledim. Evet, bunu söylememdeki amaç bakın. Altında artık dip seviyeler ve bu ikili dip seviyeleri birer fırsat olarak altının onsunda karşımıza geliyor. Burada 1680 bizler için ons altında dip olarak kabul ettiğimiz ve dip çalışmasının devam ettiği bir süre olarak gözükmekte. Burada gene yukarıda 1710 bizler için bir direnç ve bunun üzerinde de 1750 dolar direnci mevcut ons altında. Burada artık bu dip sürecinin bitmesiyle birlikte ons altın tarafında da sevgili dostlarım yukarı yönlü seyrin devam edeceğini düşünüyorum ben. Ve buradan bir yukarı yönlü bizler ons altında
mum hareketleriyle birlikte bir W formasyonu şeklinde bir yükseliş yaşayacağız. Şimdi bu W formasyonuyla birlikte ons altın hangi seviyelere kadar gelebilir? Burada baktığımız zaman arkadaşlar bu 1800 dolar seviyesine kadar ons altın tarafını da yukarı yönlü bizler için yükseltebilir. O yüzden altın tarafındaki arkadaşların rahat olması gerektiğini söylememdeki amaç bu. Yani sizler 1680 dolar altına inip buralarda bir kapanış olmadığı sürece ons altın tarafının hala da arkadaşlar güçlü bir seyir içerisinde dip çalışmasını tamamlayıp 1800 dolara doğru yukarı yönlü hareketlerini bekleyebiliriz. Tabii bu ons altın ve dolar tarafında ikisinden birden bir teknik analiz şeklinde bunu değerlendirecek olursak o civarlarda da doların 1818 lira 40 kuruş seviyelerine doğru yaklaşması, yani Fed'in faiz arttırımlarıyla birlikte kuvvetli bir dolar, dünya genelinde kuvvetli bir dolar ve dolar endeksi kaynaklı olaraktan dolarda da yukarı yönlü hareketlerin devamını beklediğimiz bu süreç içerisinde altının gram tarafında, oraya da birazdan geçeceğiz, hareketler yukarı yönlü devam edebilir. O yüzden biz ne diyoruz? Ons altın bölü 31 çarpı dolar kuru şeklinde hesapladığımız zaman bize gram altının fiyatını verecek olan alanı bulmuş oluyorduk sevgili dostlarım. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Şimdi burada bizler için ons altında 1800 dolarda bu yükseliş biter mi? Hemen onu da bir hesaplayalım. Bakın şurada bir ikili dip formasyonu. Aşağıda 1680'i baz alacak olur isek. Evet, şurada 1680'i sizlerle birlikte ons altında işaretleyelim. Yukarıda da bu seviyenin geçtiği alan. Oraya da bir yatay hemen çizgimizi alalım. Hem daha net sizlerle birlikte bu grafik üzerinde bunu eğitim amaçlı da bulmuş oluruz arkadaşlar. Hem de bizler için de güzel bir eğitim videosu olur. Evet, 1800 dolara denk gelen alan. Aşağıda da 1688, yani burası 1700 dolar düz alacak olursak buradaki ilk yükselişin 1800 dolara doğru devamını bekleyebiliriz. Bakın şu şekilde ilk etapta 1800 dolar ons altındaki yükselişin devamında ve buradaki formasyon gereği W formasyonlarında biliyorsunuz şuradaki alandaki yükseliş kadar yukarıya bu yükselişi eklediğimiz zaman bu W formasyonunun ons altını çıkarabileceği seviye 1900 dolar seviyesine kadar ons altını yukarı yönlü taşıyabilir sevgili dostlarım. Yani burada gene 1900 dolar ons miktarı dersek dolardaki yükselişin 18 lira 40 kuruş seviyesini yukarı yönlü kırması, bunu zaten tasrif etmiyoruz biliyorsunuz. Burada yatay kalmamız dolar açısından daha iyi olacaktır. Fakat piyasalardaki fiyatlama, doğalgaz enerji maliyetlerinde gelen %20'lik zam, ENA'nın açıklamış olduğu %80 üzerindeki enflasyonu ve bu enflasyonun birazcık daha yukarı yönlü kışın devam edeceği beklentisini de göz önüne katar isek dolarda 21-22 TL'leri görme ihtimalimiz de oldukça artıyor. Burada gene 1900 dolar bölü 31 çarpı 22 TL yaptığımız zaman gram altının da gelebileceği, 2022 yılı içerisinde gelebileceği seviye bizlere vermiş oluyor sevgili dostlarım. Şimdi gram altın tarafına sizlerle birlikte hemen dönelim. Ons altın ve dolar bazlı olarak biliyorsunuz gram altındaki yukarı yönlü hareketin devamı takip ediyoruz biz sizlerle birlikte. Ve buradaki grafiğimiz üzerinde sizlerle birlikte ne dedik arkadaşlar? 980 seviyesi bizler için önemli bir seviye. Trendin devamı için 980 seviyesi altında gram altın tarafında bizler kapanış görmememiz lazım. Ve dediğimiz gibi tam noktasal olarak bu grafik üzerinde de izlediğimiz gibi 980 TL civarına gram altın iğnesini attı ve buradan yukarı yönlü tekrardan kendini 1000 lira seviyesi üzerine götürmüş oldu. Bizler için şimdi bakın bu grafiği birazcık daha büyüteyim. Daha net anlayacaksınız. Şurası 980. Bakın 980'e iğne attığımız bölge. Bunu 3 gün önce buraya bir iğne atmışız 980'e ve bizler de ne demiştik? Geçen haftaki video başlangıcımızda özellikle katıl üyeleri ve kanal üyelerimize özel olarak haftalık biliyorsunuz kapanışlarla birlikte gelebilecek seviyeleri paylaşıyoruz. Ve burada da dediğimiz gibi dolar ve ons etkili olaraktan onstaki düşüşün gram altın tarafını da 980 TL civarına doğru çekebileceğini söylemiştik. Ve dediğimiz gibi tam 980 seviyesine doğru bu çekilme gerçekleşti ve buradan tekrardan bir yukarı yönlü atak sizlerle birlikte izledik. Şimdi ilk karşılaşacağımız direnç şuradaki EMA direnci, yani 1004-1005 seviyelerine doğru olacak bir seviye. Bunu da yukarı yönlü açtığımız zaman arkadaşlar
Burada tekrardan kuvvetli bir dirence doğru yukarı yönlü hareketler gram altında tekrardan izleyebiliriz. Burası da bizler için üstten geçen 1040. Bakın şuradaki 1040 seviyesi. Aşağıda ne dedik bizler için? 980. Burası alt salt yapılabilecek bir alan. Bu alan içerisinde yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla şimdilik gram altında 1040 yukarı yönlü kırılmadıkça 980-1040 aralığında gram altın tarafında hareketler izlemeye devam edebiliriz. Ta ki buradaki grafik içerisindeki hareket bozulana kadar. Buradaki hareket bozulmadığı sürece bizler sizlerle birlikte bunu takip edebiliriz. İşte şimdi burada gram altında asıl bu ons altın dip yaptı ise dediğimiz seviyelerde artık 1680 doların altını görmeyecek ise dolar kurunda da dolar endeksi kaynaklı olarak yukarı yönlü hareketler takip etmeye devam eder isek işte burada da gram altının rolü başlar ve hem hem altın ons kaynaklı hem de dolar kaynaklı olarak buradaki 1040 seviyesini gram altın yukarı yönlü kırar arkadaşlar. Ve bunun kırmasıyla birlikte de gram altında o tarihi 1060 TL civarındaki önemli direnci de yukarı yönlü kırıp 1170 TL'ler civarına doğru ilk etapta burada gram altında da yukarı yönlü seyrin devamını sizlerle birlikte takip ederiz. Bu Forex ve Viyop'taki arkadaşlar da yatırım yaparken 980'e dikkat etsinler. 980 bizler için hem stop bölgesi hem de buradan tekrardan hareketin yukarı yönlü dönüş yapabileceği önemli bir seviye ve rakam. O yüzdendir her zaman 980'e dikkat çektik. 980 üzerinde kalındıkça bizler gram altında herhangi bir sorun görmüyoruz. O yüzden altın yatırımcılarının da rahat olması gerektiği düşüncesindeyiz. Eğer ki 980'i aşağıya kırarsak bu da demektir ki 1680 altında ons altının kapanışlara gelmesi anlamı taşır. O zaman riskli olarak bu düşüşün daha devam edebileceği destek noktasına kadar 940 seviyelerine kadar gram altını aşağı çekebileceğini söyleyebiliriz. Fakat bu 980 henüz kırılmadıkça altın yatırımcısının rahat olması gerektiğini düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Bu altınla ilgili biliyorsunuz riskler çok büyük. Bu dönem içerisinde Tayvan-Çin gerginliği malum. Burayı ABD de dahil oldu. ABD bu bölgeyi taşıyor. Ülkemiz içerisinde Yunanistan, Türkiye biliyorsunuz gerginliği devam ediyor. Onun haricinde Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan çıkmak istememesi ve burada uzun süre kalmak istemesinden kaynaklı olarak dünya ekonomileri üzerindeki jeopolitik riskler de çok fazla. Ayrıca Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz ki enflasyon oranı oldukça fazla ve Avrupa Birliği'nin de faiz arttırımlarında geç kalmasından kaynaklı olaraktan bu Avrupa bölgesinde de sorunlar gün geçtikçe artıyor. Bu sorunların artmasıyla birlikte de dolar euro paritesi karşısında arkadaşlar güçlü seyrini devam ettiriyor. Hatta baktığımız zaman 21 yıllık eurodaki dolar karşısındaki değer artışının bu seviyelere kadar uzandığını, daha önceden 21 yıl önce bu seviyelerin görüldüğü ve bu seviyelerin de oldukça dip seviyeler olduğu gözükmekte. Ons gümüş, evet ons gümüş tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar burada da bir paralel, ben ons gümüşte de dip sürecinin yaşandığı kanaatindeyim. Burada ons gümüş tarafında bir dip ve bu dibinde ilerleyen günlerde arkadaşlar bakın bunun altını ben düşünmüyorum. Buradaki seviyeyi de gümüş takip eden arkadaşlarımız için belirleyelim. Bakın şu seviyenin altını ben düşünmüyorum. Bunu da daha önceden söylemiştik. 17 dolar 60 sent seviyesi gümüşün onsunda. Bizler için önemli bir seviye 17.60. Bu seviyeler, buralar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla hep güzel seviyeler, takip edilmesi gereken seviyeler 17 dolar 60 sent. Bunun altında bir hareket beklemiyorum. Burada gene bizler için geçilmesi gereken, ons gümüşü takip eden sevgili dostlarımız için geçilmesi gereken bir seviye. Şuradaki EMA değerinin üstüne atmamız lazım. Bu da 18 dolar 40 sent civarından geçen bir alan. Bunun da bakın şurada şu hareketi yapma olasılığı oldukça fazla. Yani 18.40, 19.20 şu seviye, şuradan şu seviye, yani biz bunu ne diyorduk? Tobo. Buradaki Tobo hareketi şeklinde devam edip ilk etapta gümüşün onsunda da 21 dolar 50 sent civarına doğru buradaki dip oluşumunu gümüşün onsunu ben tamamlayacağı düşüncesindeyim sevgili dostlarım. O yüzden sizlerin de dikkatli olması gerektiği, artık bu çok dip seviyelere yaklaşmış olduğumuz süreç içerisinde kademeli bir şekilde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık hem de enflasyon oranları doğrultusunda altın ve gümüş tarafında
artık yukarı yönlü hareketin başlayacağı yönündeki düşüncem var. Buralardan mal kaptırmak, çok diplerden malı kaptırmak sizlere zarar verebilir. O yüzden diyoruz ki biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Bu süreç ilerleyen günlerde altın lehine tekrardan yukarı yönlü ve gümüş tarafında da yukarı yönlü değişecektir diye düşünüyorum. Bu regresyon kanalı üzerinde gümüşün onsunu sizlerle birlikte incelediğimiz zaman buradaki zaten hep seviyelerin dip seviyeleri olduğunu ve bu dip seviyelerin alt tarafına doğru gümüşte herhangi bir sarkma görülmediği de grafik üzerinde baktığımız zaman görülüyor zaten. Sizler de uyanık olun, malınızı kaptırmamaya çalışın derim ben. Tabii ki son karar hep sizindir. Bakın bu dip süreçleri her ne kadar da buraya gelse de buradan süreç daha sonra hep yukarı yönlü dönmüş grafik üzerinde ve bu şekilde bir grafikte tespit takip edecek olursanız da tekrardan yönümüz artık gümüş olsun, altın olsun yukarı yönlü dönecektir diyebiliriz. Gümüş gram, evet gümüş gramda da bizler için 10.06. Artık burası benim için bir dip bölgesidir arkadaşlar. Gümüş gram takip eden arkadaşlarımız için. Yukarıda 10.50 direnç seviyemiz. Bu dirençle birlikte burada kalmayı başarabilirsek toparlanma daha da hızlı olacak ve 12.02 direncine doğru gümüşün gramında tekrardan yukarı yönlü hareketleri ons bazlı ve dolar bazlı olarak sizlerle birlikte yukarı yönlü tekrardan göreceğiz. O yüzdendir gümüşte tabii bu yükseliş burada bitti mi diyeceksiniz. Hayır, bitmeyecek. Bu ilk dip sürecinin bitmesiyle, tamamlanmasıyla birlikte 13 lira 40 kuruş ve onun üzerinde de bizler sizlerle birlikte 15 lira seviyesine doğru gümüşte de kırılımın devam edeceğini göreceğiz. Gümüşte şu seviye, bakın şuradaki 25 dolar seviyesi önemli. Bu seviyenin üzeri zaten bizler için açık. Yani burada 25 dolardan sonra 30 dolara kadar üstümüz açık grafik olarak baktığımız zaman. Tabi zaman zaman arada 26 dolar direnci, 28 dolar dirençleri var. Fakat önünün açık olacağı ve yukarı yönlü hareketleri de sert bir şekilde devam ettireceği yönündeki düşüncem mevcut. Evet sevgili dostlarım, altını inceledik, doları inceledik, gümüşü, gram altını, gram gümüş hepsini inceledik. Aklınızda soru kalmayacak şekilde kolay bir şekilde grafik üzerinde dip seviyelerini ve gelebileceğimiz ana hedef bölgelerini yatırım tavsiyesi olmadan sizlere anlattım. Sizlerin de hoşunuza videolarımız gidiyor ise kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış, şu an yayınımı dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımız da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.